Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi küpeliği gösteriyorum bugün size. Küpelinin nasıl bakımı derseniz, küpeli böyle gölgeyi seven yer, yani güneşte olmayacak arkadaşlar. Yarı gölge yerlerde çok güzel oluyorlar, çok da güzel açıyorlar. Bakın bunlar hep açacak. Bir tanesini patlatalım hatta. Bakar mısınız güzelliğe? Allah'ım Allah'ım. Çok güzel arkadaşlar. Şunu da açalım mı? Durun. Bakın. Aha da açtık. Bakın çok güzel. Çok güzel bir tür. Çok seviyorum küpelileri. Çok da güzel oldular şöyle. Gördüğünüz zaman. Evet. Şurada bir tane kaktüsüm var. Kaktüs köşesi. Küçük bir saksı arkadaşlar. Bu taraf yarı gölge olduğu için kaktüs burada olmuyor. Ama yağmur, bugün de hava böyle kara bulutlu, yağmurlu bir gün aslında. Ve sizlere şu cam önünü çekmeyi düşünüyorum. Şöyle yaklaştırdığım zaman cam önünün muhteşemliğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oldu burası. Şöyle önden alabilirsem, alamıyorum. Orada gördüğünüz gibi baldi var. Graptoverya ailesi var. Çok güzeller. Orası muhteşem duruyor. Öyle camın önü de öyle. Şöyle uzaklaştıralım. Evet, buradan devam ediyoruz. Yani şu köşe böyle arkadaşlar gidiyor. Şurası cam önü. Buraya gelecek olursak burada bir tane Aynum Ecstasy arkadaşlar bunun adı. Nadir türlerden, koleksiyonluk bir türdür kendisi. Bakın orada da bir tane minnoş var. Ama bunu büyük bir ihtimal bugün öbür camın önüne geçireceğim. Çünkü burada güneş görmediği için tabii ki renkler yok bende. Biraz suyunu alsın, yağmurda kalsın istedim. Ama muhteşem. Bu da burada büyümelere başladı. Şöyle görebiliyorsunuz. Şurada da bir fırçam var. Ve burada limonumuz. Bakın orada bir tane limonum var. Görebiliyorsunuz. Evet, şurayı kaldırırsak. Bir tane limoncuk var orada. Limonumu da güzel büyüyor. Aslında iyi. Bakın buraya da nane ekmiştim. Yağmur başladı. Nane de büyümeye devam ediyor. Ve gelelim buraya. Şu güzelliğime bakar mısınız arkadaşlar? Pembe pembe gönlüm sende. Buna hayranım. Bu benim aşkım. Son zamanlardaki aşkım. Çok seviyorum bunu. Maşallah maşallah deyin arkadaşlar. Muhteşem bir tür. Aynum Sweetie de diyorlar. Aynum Medal Bronze da deniyor buna arkadaşlar. Daha halen şeyler var böyle görüyorsunuz. Şunları alayım. Evet ama kendisi çok güzel. Şöyle size görmenizi istiyorum. Bakar mısınız renklerin? Ha, pembelerine, pembeliğine. Muhteşem. Bakın. Şurada da bir tane albinomuz geliyor. Şurada bir tane albino var. Ama çok güzel bir tür. Kesinlikle tavsiye ederim. Hiç can sıkmıyor arkadaşlar. Suyunu veriyorsunuz. Kendi kendine büyüyüp duruyor bu güzelim. Ve renkleri çok güzel arkadaşlar bunun. Yani bulursanız kaçırmayın derim. Muhteşem. Bakın saksısı da çok hoş. Saksısı da tam ona göre. Bununla her sabah kahvaltı diyorum. Sabah kahvemi balkonda bununla beraber içiyoruz bu güzelliğimle. Şimdi şöyle koyalım. Şuraya yağmur suyu alsın istedim. Ama çok güzel bir tür. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok şirin. Evet gelelim buraya. Burada ne var? Sardunyam var. Sardunyam bayağı coştu. Tabii şöyle yaparsak şöyle. Evet. Bakın burada çiçek açmaya başladı yavaş yavaş. Dediğim gibi sardunya biraz daha fazla güneşi seviyor. Ama bende güneş olmadığından dolayı böyle ama büyümeye başladı. Bakın orada tomurcuklar var. Geliyor. Şurada da bir tane erik ekmişim çekirdekten. O da burada büyüyor arkadaşlar. Benim böyle huylarım vardır yani çekirdekten. Böyle ekerim bir yerlerden hep böyle bir şeyler çıkar sonradan da. Burada da bir tane can eriği büyüyor. Büyüsün bakalım. Şöyle lambasını tutturalım güzelce. Şöyle köşemiz böyle. Şöyle baktığınız zaman böyle gidiyoruz ama muhteşemliğe bakın. Şundan gözümü alamıyorum. Maşallah diyelim lütfen. Evet. Gelelim şuraya bakın. Benim kuşların yemleri, onları sürekli asmayı eksik etmiyorum arkadaşlar. Sabahları geliyorlar. Buradan bir ilk alıyorlar, gidiyorlar. Tekrar geliyorlar. Böyle onları da beslemiş oluyorum bu arada.
Ve gelelim bu saksımıza. Bu saksımda neler var? Bu saksımda bakın yoncam var. Bu da geçen seneden. Bunları ben hep merdiven boşluğuna koymuştum arkadaşlar. Ama çok güzel oldu. Şöyle şu saksıya baktığınız zaman şöyle ortasında bir renk olsun dedim. Ve burada da çiçekleri var. Bakın minik minik çiçekler açmaya başladı, güzellik. Çok soğuk arkadaşlar. Birkaç gün böyle havalar 27 dereceyi bulduydu. 25-27 derece. Ama yine soğumaya başladı. Ve şurada bakarsanız burada bir tane yine küpelim var. Bu da katmerli küpeliden. Bunlar geçen seneden kalmalar. Bunları hep kışın merdiven boşluğuna götürmüştüm. Ondan sonra havalar güzel olunca getirdim. Ama her tarafından böyle patladı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hem de açmaya başladı. Bakın şu dalları aslında kırabiliriz. Çünkü bunlar zaten kurumuş. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Şu dalda alalım. Şöyle patlatmış. Güzel. Bu da güzel. Küpelisi de orada. Şurada bir tane kadife çiçeği diyoruz. Yaprak güzeli de deniyor. Çok değişik isimleri vardı. Bayağı kötü olmuştu. Ben de dedim ki durun bunu biz tazeleyelim. Kestim onu. Onu bayağı bir değişik bir hale sokacağım bakalım olursa. Fikirlerim var onunla. Biraz sonra gösteririm. Oraya bir tane ondan ektim. Burada yoncamız. Yoncanın güzelliği, muhteşemliği. Çiçeğinin de muhteşemliğine bakın, çıtır çıtır. Böyle beyaz çiçek açıyor. Yapraklarının muhteşemliğine bakar mısınız? Sulanacak ama bu da. Ama yağmur yağıyor dediğim gibi. Ve burada da yine küpelim var. Bu böyle büyüyen, kocaman olanlardan aslında. Bu daha yeni dikildiği için tam kendini toparlayamadı. Ama yakın zamanda bu da toparlayacaktır. Bakın orada bir tane de çiçeği geliyor. Çiçeği burnunda. Evet, güzel. Bu da güzel. Şöyle. Bunlar daha yeni ekildi. Sararmalar olmuş gördüğünüz gibi. Onları şöyle temizleyelim. Suyu çok seviyor arkadaşlar. Yarı gölge yerde muhteşem oluyor küpeliler. Yani benim balkon aslında tam bir küpeli balkonu denilebilir yani. Çünkü yarı gölge burası, gördüğünüz gibi. Hep böyle kocaman kocaman ağaçlar var burada. Evet, gelelim Paskalya'nın güzelliğine. Paskalya'nın her tarafı ama her tarafı çiçek. Bakın. Ama güneş yok arkadaşlar. Güneş olmadığından da bu çiçeklerini bir türlü açamıyor. Bakın. Her taraf böyle. Şöyle görmenizi istiyorum. Her tarafı bunun böyle. Evet, muhteşem. Güzel görünüyor. Tabii güneşli bir hava olmuş olsaydı muhteşem bir çekim olurdu ama karanlık, yapacak bir şey yok. Yani Almanya'nın havası genelde böyledir. Kara bulutlar hiç eksik olmaz. Evet, buraya geldiğimiz zaman bu da küpelim. Bu da geçen seneden arkadaşlar. Şimdi dersiniz Meryem aslında o kadar da pahalı bir şey değil bunlar, ama yok. Benim için önemli olan o değil arkadaşlar. Yani bir senelik olmasınlar. Niye onları atayım veyahut da şeylerine bırakayım. Onun için bunları her sene, yani geçen sene denedik, merdivende oldu. Sonra ben bunları budadım. Komple bakın, budadığım yerler buralar ve oralardan tekrar açmaya başladı. Şöyle de bir şıngırdağımız var orada. Şöyle. Bakalım bu tarafta, şu tarafta çiçekleri geliyor arkadaşlar. Görmüştüm sanki bir yerlerde tomurcukları vardı ama şu an göremiyorum. Doh var, gördüm bakın. Buradan tomurcuklar gelmeye başladı onda da. Evet, burada da yine değişik. Bu saksının içinde 3 çeşit renk var. Pembe var, bordo var ve beyaz var. Evet, bu da böyle. Yine bu da paskalya çiçeğim. Herkesin paskalyası açtı ama benimkiler daha halen tomurcukta. Umarım yakın zamanda açarlar. Ve geldiğimiz zaman şurada da bir reyhanımı görüyorsunuz. Reyhan diyorum ben buna. Reyhan sanırım. Şöyle. Onu da oraya. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Muhteşem kokusu var. Bir de size şunu söyleyeyim. Yani Almanya'da oturan arkadaşlar bilir. Bunu dışarıdan aldığınız zaman, yani Kaufland olsun, Aldi olsun, Lidl olsun, Rewe olsun, her tarafta vardır bunlar.
Yalnız bunları aldığınız zaman kesinlikle saksısını komple şöyle çıkarıp başka bir büyük saksıya oturtmanız lazım. Çünkü saksı neden bu kadar bakın sık oldu derseniz, saksının içi hep tohum olduğundan dolayı büyük bir saksıya geçirdiğiniz zaman o dipteki tohumların hepsi çıkacaktır. Ama suyu sever reyhan, öyle söyleyeyim. Bakın çok da güzel kokusu var. Yemyeşil oldu o köşede. Şöyle gördüğünüz zaman şöyle ileriden çekeyim. Şöyle geliyor yani. Şurada reyhan, paskalya, küpeli çiçeği, paskalya. Ve buradan devam edersek burada neler var? Kalp kalbe karşı verigata olanı. Bakın. Bunu geçen sene bayağı büyümüştü. Böyle doladım, sarmaladım. Şurada sedumlar, yani saksılardan artan sedumları atmamıştım. Hep oralara böyle koydum. Orası coşmuş. Oralar artık sedum köşesi olacak. Bakın orada da bir sedum türü var. Şurada bir saksım boş. Onu bırakacağım. Bu sene uzun bir izin yapacağım için aslında balkonu hep böyle nasıl düşünmüştüm? Yani rengarenk çiçekleri düşünmüştüm. İşte yarı gölgeli balkonlara neler gider derseniz arkadaşlar. Küpeliler gider. Damat gelin bohçası diyoruz. Begonyalar gider. Onlar böyle yerlerde, yani yarı gölge yerlerde çok güzel oluyor. Öyle de ekmeği düşündüydüm. Hatta ortanca, o da güzel, sever böyle bu tür ortamı. Suyu da sever ortancalar. Ama izin çok uzun olacağı için, onun için bu sene yani balkonu pek çiçekli şeyler yapmadım. Çünkü sulayan olmaz arkadaşlar. Onun için de ölmesinler dedim. Elimdekileri böyle değerlendirdim. Ve burada ne görüyorsunuz? Bu geçen seneden kalma benim şeftalim. Büyük bir ihtimal benim ya arkadaşım sincap getirdi, bilmiyorum. Biliyorsunuz benim sincaplar buralarda tur atıyorlar, dolaşıyorlar, bir şeyler getiriyorlar. Cevizler, ne bileyim fıstıklar eksik olmuyor. Bu da geçen seneden büyüyen böyle. Bu sene komple hep dışarıdaydı bu. Don da gördü. Zirai donları da gördü. Ama bir şey olmadı. Size şuradan şöyle göstereyim. Bakın. Saksısı da aslında küçücük. Bayağı büyüdü. Bakalım bayağı büyür bu. Aslında şöyle bahçeye girilmiyor. Bahçe komple yenilendi. Oraya bir yere veyahut da şu dışarıya mesela bir yere ekilse çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama öyle başınıza buyrukta gelip de bir yere çiçek ağaç ekemiyoruz arkadaşlar. Böyledir yani buralar. Ama şuradaki sedum türlerini göstereyim sizlere. Bakın elime gelenle. Bakın yine fıstığı görüyorsunuz orada. Gelmiş benim arkadaşım. Can dostum mu diyeyim artık, ne diyeyim ona bilemiyorum. Sabahları hep bunun arasında dolaşıyor arkadaşlar sincaplar. Evet, oraya yine bırakmış. Ve şimdi gidelim. Burada bunda da neydi? Tabii ben biberiye. Biberiye almıştım. Onu da böyle ektim. Bakın biberiyenin de böyle minik minik çiçekleri oluyor. Bunu nasıl dallandırıp budaklandırmanız gerekir onu da anlatayım size. Şu çıkan bunları komple keserseniz, şu çıkanları tekrar burası böyle büyür yani öyle. O da kesilecektir bende. Şöyle gördüğünüz gibi biberiyem de böyle. Gelelim şu saksıya. Bu saksıda neler var arkadaşlar? Bu saksıda sedum var. Sempervium var. Bakın şurada. Şurada. O da bir sempervium. Örümcek sempervium dediğimiz. Hatta dal atmaya başlamış bile. Yine nane ekmişim ben. Burada naneler çıkmış. Yine sedumlar. Şurada bir tane kivimiz var. Şurada bir tane kalançoeler var. Onlar da tutmuşlar. Şurada yine bir kivi türü var. Yani ayenyum türü ama burası güneş olmadığından dolayı tabii ki rengini alamamış. Ama şu çok güzel olmuş. Mini minnacık. Bakın. Renge bakın. Orada kendi kendine. Burayı ne yapmak istiyorum? Buraya. Şurada bir tane şeyim var. Kaktüs var. Onları kurtarmak istiyorum ama buraya ekebilirim. Ama burası da gölge kalıyor. Bilemedim. Çok da emin değilim. Yapsam mı yapmasam mı. Buraya naneler aldım. Nane aldım. Nane ekeceğim. Bakalım. Bakalım olursa. Ama olacaktır. Ve yağmur başladı. Kuşların seslerini umarım duyuyorsunuzdur. Bakın şunu diyordum. Bunu komple çıkarmayı düşünüyorum. Ve oraya eklemeyi düşünüyorum. Çünkü kötü olmuş artık kimileri. Bakalım. Bunu düzelteceğim. Burada neler var? Burada orkidemiz var. Ondan sonra burada yılbaşı çiçeği var. Ondan sonra yine bir orkide var.
Şurada yaprak güzelini böyle kestim. Tekrar canlanmasını istiyorum ve burası da tekrar bir orkide köşesi oldu. Burayı da böyle yaptım arkadaşlar. Evet, bayağı bir şekilde balkondaki çiçekleri azalttım. Geçen senelere bakarsanız buralar hep doluydu. Şöyle gittiğiniz zaman, şöyle de uzaktan gördüğünüz zaman manzara bu arkadaşlar. Şöyle. Şu lambalar geceleri yanıyor, muhteşem oluyor. Bakın şunlar. Bunlar lambacıklar var orada. Onlar yanıyor geceleri. Çok da güzel oluyor. Ama Paskalya'nın muhteşemliği, yani doyum olmaz. Bir çiçek açsaydı da hayırlısıyla görseydim yani. İnşallah benzine gelmeden o da çiçeğini açar da görürüm. Evet, yağmur başladı. Ben de üşümeye başladım zaten. Durumlar bende böyle. Şuradaki güzelliğimle, pembe pembe gönlüm sendeyle kapatalım arkadaşlar. Evet, biliyorum uzun zamandır video çekmiyorsun Meri diyenler var. Özelden yazanlar var. Kusura bakmayın arkadaşlar, çok yoğunum. Annemle babam bende şu aralar. Onlarla güzel güzel zaman geçiriyoruz. Vakit geçiriyoruz. Onun için hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.